kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkide bakımı ne kadar kolay, ne kadar zor, gerçekten sizlerin çekinsediği kadar zor bir meziyet mi? Bununla ilgili kısaca bir içerik oluşturmak istedim. Öncelikle beni bu video ile keşfediyor iseniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi en temel konu orkide bakımında arkadaşlar, genelde orkide kaybı yaşadığımız konu, tek sıkıntı orkideyi fazla sulamak ve köklerini çürütmek. Şimdi yeni alınmış bir orkidemi göstermek istiyorum size. Şurada hemen saksı içerisinde, bakın daha bugün sulamasını yaptım. Hemen hatta ben yerinden alıp sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bir Phalaenopsis türde bir orkidem. Bunu biliyorsunuz şu Sevgililer Günü haftasında Bauhaus Yapı Market'ten aldım. Şimdi yeni almış olduğumuz bir orkide. Zaten alırken köklerine dikkat ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi bitkiyi alırken seçerek sağlıklı kökleri, sağlıklı yaprakları olan, gövdesi de siyahlaşmamış şekilde sağlıklı orkide seçersek alırken zaten olaya 1-0 önde başlamış oluyoruz. Bu da bizi daha kolay, hiç problem, stres yaşamadan, bitkimizi öldürmeden yaşatmamıza sebep olacaktır. Alırken dikkatli bir şekilde şu gövdede bir siyahlaşma olup olmadığını mutlaka detaylı bir şekilde, eğer imkanımız varsa lütfen kontrol edelim. Köklerinin yeterli miktarda saksı içi köklerini kontrol ederek sağlıklı bir orkideye sahip olursak zaten bundan sonrası kendiliğinden gelecektir. Eve geldikten sonra bitkimizi strese girse de bu çok önemli bir konu değil. Sonuçta çok uzak bir yoldan, kargoda ve kapalı kutuda olmadığı için bitkimizi doğru bir yere konumlandıracağız arkadaşlar. Bolca ışık alan pencere önüne, tek yani yapabileceğimiz, bitkimiz için onu sağlıklı bir şekilde gelişimini izlemek istiyor isek kesinlikle ve kesinlikle tek ona sağlayacağımız imkan güneş ışığı. Yani gün ışığından yeteri kadar faydalanmasını sağlayacağız. Bunun için de doğu cephesi, pencere önleri kesinlikle tam orkide bakımı için birebir konumlandırma şeklidir arkadaşlar. Benim şu an öyle bir şansım yok. Doğu cephesi değil, penceremin önü ve bitkilerin buna rağmen yine de hepsi çiçeklendi bu dönem. Bakın zaten sık sık bunları paylaşıyorum sizlerle. İyi gün ışığından faydalanan bitkinin yaprakları zaten şöyle bakın. Şöyle geniş geniş, sağlıklı ve enli oluşundan anlayabiliriz. Yeteri kadar bunlar yazdan bolca gün ışığından faydalanan ve kış döneminde de olsa şu an iyi şekilde hepsi çiçek dalı verip çiçeklenen bitkilerim. Gün ışığını iyi alan bitki yaprakları böyle tam gövdeyle orantılı bir şekilde enli ve sağlıklı büyük büyük yaprakları olur. Ama kış döneminde yeteri kadar, eğer gelişim dönemindeyse bitkileriniz, mesela bakın çok iyi ışık almayan bitkiler yaprakları küçük ve çelimsiz olur. Yani küçük küçük, minnak minnak olurlar. O yüzden gün ışığı kesinlikle çok iyi ışık aldırabilmemiz gerek. Bu yüzden de konumlandırmak çok önemli. Bitkimizi eve getirdik ve iyi konumlandırdık. Sonrasında bu çok sorulan, sürekli sorulan, yıllarca sorulmaya da devam edecek bir soru. Bitkiyi ne zaman sulayalım? Orkidelerimizi kaç günde bir sulayalım? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben size kökleri sulama vakti gelmiş bir bitki göstereyim. Hemen bir tane çekiyorum şimdi sizin için. Muhtemelen şu an bunun sulaması gelmemiş. Yeni sulanmış bir bitki bu. Kökler gri renkte olduğunda bitkinin sulama vakti gelmiştir. Tamamen bu zamanı bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi 12 pot saksıda genelde aldığımız bitkiler bu boyda saksılarda bitkiler oluyor. 12 pot saksıya arkadaşlar şöyle sadece yarım çay bardağı dinlendirilmiş su. Kesinlikle bunun ne daha fazlası ne daha eksiği, bitkimize bu kadar su yeterli. Hiç kafanızı karıştıracak bir durum yok. Bitkinin ihtiyacı olan su miktarı. Bazen bu kadara bile ihtiyaç duyulamayabilir. Bu tamamen susuz kalmış kökler için kullanacağımız
su. Bu bitkimiz çiçeksizse, yani şu tarz bitkiler ise içerisine herhangi bir orkide besini ilavesi yapabiliriz. Evde hazırladığımız kürlerden olabilir. Ama su olarak, sıvı ihtiyacı olarak orkidenin ihtiyacı olan 12 pot saksıdaki bir orkideye kullanacağımız, sulamada kullanacağımız su miktarı sadece bu kadar arkadaşlar. Özellikle ve özellikle bunu kış döneminde çok daha dikkatli ve takibini yaparak yapmalıyız. Bunun dışında orkide bitkisi susuzluktan kesinlikle ölmez. Orkide bitkisi çok fazla sulandığından ölür. Orkide bitkisi çok fazla sulandığında mantar olur. İkincisi. Üçüncüsü, çok fazla sulandığında bitkilerimizin saksı içi ve bulunduğu ortamda sineklenme olur. Yani bu fazla sulamanın bitkilerimizde olumsuz yönde yarattığı etkiler arkadaşlar. Bu nedenle sulama çok önemli. Orkide bakımı gerçekten zor değil ama sadece takip gerektiren bir mesele. Sizler bu püf noktayı çözdüğünüzde inanın bu bitki bakımının bağımlısı olabilirsiniz. Tıpkı benim olduğum gibi. Ben gerçekten şu anda evet, bakımı çok zor, takibi çok zor olmasına rağmen asla ve asla vazgeçemiyorum. Bakın, yeteri kadar ışık almadığı için şu alt yapraklara bakın. Yeni çıkan yapraklarına bakar mısınız bir de? Çünkü kış mevsiminde, şu an kış döneminde olduğumuz için ve bitkilerim de doğu cephesi pencere kenarında olmadıkları için ancak bu kadar gün ışığından faydalanabiliyorlar ve yaprakları o nedenle bu kadar küçük küçük ve minnak minnak. Bu tamamen sizin evde bitkilerinizi konumlandırdığınız yerle çok doğru orantılı. Orkide bakımı gerçekten büyütüldüğü gibi zor değil. Kesinlikle çok kolay. Yapabileceğimiz tek şey çok fazla sulamamak, ihtiyacı olanın dışında sulama yapmamak, bir de doğru bir yerde konumlandırmak. Pencere önünde. Direkt gün ışığı asla olmayacak. Bu yaprakların direkt haşlanmasına sebep olabilir. Çünkü orkide bitkisi yaprakları suyu yapraklarda depoladığı için tamamen haşlanma olayı gerçekleşecektir. O yüzden direkt gün ışığından da korumalıyız bitkilerimizi. Bunu da dipnot olarak geçmek istedim. Orkide sulama ne zaman sulanacak sorusunun cevabı budur arkadaşlar. Böyle bir içerik sizlerle oluşturmak istedim. Yeni başlayanlar için de bu temel bir kuraldır. Bunu da böyle bilmelerini istedim. Yine yeni bir orkide bakım tüyosunda, yine sizin kafanızdaki cevap aradığınız sorularla ilgili bir içerik videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.